Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 yılda geçse, 3 yılda geçse kesinlikle asla bozulmayan, küflenmeyen, çok sağlıklı, nefis, organik salça tarifini göreceğiz. Bu yöntem çok eski bir yöntem. Annemden öğrendiğim bir yöntem. Atalarımızdan bugünlere kadar gelmiş. Salça tarifi bu şekilde olur. Görüyorsunuz rengini, kıvamını, bir de tadını bilebilseniz, tadabilseniz harika bir tarif. Bu nefis salçayı nasıl yapmışım? Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle bütün domateslerimi musluğun önünde 2 elimle ovuşturarak teker teker yıkadım. Toplamda 40 kilogram domates kullanıyorum. Domatesler armut domates dedikleri Bursa domatesi. Bu bidonu da örnek olarak gösteriyorum. Bu şekilde evinde fazla kapları olmayanlar için 5 kilogramlık bu şişeleri başından hafif kesiyorum. İçine dolduruyorum. Öncelikle domateslerimizi ortadan 4 parçaya bölüyorum. Bu şekilde doğruyorum. Arasına da böyle arada bir çok az tuz serpiştiriyorum bozulmaması için. Bir yöntem de bu şekilde olabilir. Beyaz bir un çuvalın içine doldurabilirsiniz. Temiz yıkadıktan sonra çuvalı da bir leğenin içine bırakabilirsiniz. Doğramış olduğunuz domatesleri çuvalın içine doldurup 3 gün bu şekilde suyunu leğenin içine bırakacaktır, süzülecektir. O yöntemi de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle büyük peynir bidonlarımız var. Onların içine dolduruyorum. Arada da bir tuz ekliyorum bozulmaması için. Bütün domatesler bitene kadar aynı işlemle bidonlarımı doldurdum. Bu şekilde 3 gün bekleteceğim. Tabi üzerlerine de tuz serpiştiriyorum. Kapaklarını yarım kapatıyorum. 3 gün bu şekilde bekletiyorum. Evet, 3 günün sonunda üzeri bu şekilde beyaz beyaz köpükler oluştu. Bunların hiçbir zararı yok. Şimdi biz bu üzerinde oluşan sarı böyle sarımtırak sularını döküyorum. Bunların hiçbir vitamin değeri yok. Bunları dökünce salçamız daha çabuk oluşacaktır. Kırmızı suyunu dökmüyoruz. Sadece sarı sularını, beyaz sularını döküyoruz. Evet, hangi kapta yapmışsam o suların hepsini döküyorum. Bakınız, sapsarı beyaz sular.
Kabukları da görüyorsunuz incecik ele geliyor. Sıkılmaya hazır. Tencerelerde de yapmıştım. Ne bulduysam bütün kaplara doldurmuştum. Hepsinin suyunu bu şekilde döküyorum. Siz daha az da yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Yöntem aynı. Bakınız kabukları incecik, sıkıldığında elimize geliyor. Görüyorsunuz. Gösterdiğimiz şekilde bir tencerenin üzerine bir süzgeç bıraktım. Bu şekilde süzüyorum. Önceleri hep hazır alıyordum salçamı. Sonra bir tiksindim, böyle içinde istemediğim şeyler görünce artık salçamı kendim yapıyorum. Önceden getirtiyordum internetten ama şimdi artık yapıyorum. İçime sinerek tertemiz, mis gibi. Nasıl yapıldığını biliyorum. Ellerimle tertemiz yıkıyorum. Gözüm görüyor en azından, içim rahat. Hazırlara zaten diyecek bir sözüm yok. İçine jel koyuyorlarmış. Bir sürü katkı maddeleri, zararlı maddeler. Hiç gerek yok. Zaten onların da kapağını açınca hemen küfleniyor. Bu şekilde tertemiz, hiç de yapımı zor değil, inanın. Yapımı 2-3 saatinizi alıyor fakat 2 senede yiyebilirsiniz yani. Ben fazla yaptım. Bir bölümünü çocuklara vereceğim. Diğer kalanını da bizim için. Yapımı hiç zor değil. İnanın çok eğlenceli. 2 kişi olursanız daha çabuk biter. Bu şekilde suyunu süzüyoruz. Posalarını ayırıyoruz. Ben tekrar süzdüm. İçinde çekirdek kalmasın. Bu şekilde. Bakınız harika. Rengi görüyorsunuz. Ben bir taraftan da biber salçası yapıyorum. Onun da videolarını yayınladım. Çok lezzetli. Bakmanızı tavsiye ederim. Biber salçası tariflerime de tarhana da yaptım. Bu hafta evet. Şimdi daha kolay çıkması için, süzgeçten daha kolay geçmesi için ben bu yöntemi size tavsiye ederim. Önce bir blenderdan geçirirseniz işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Bakınız bu şekilde parçaladıktan sonra süzgece dökerseniz daha fazla domates salçanız çıkacaktır. Çünkü süzgeçten daha güzel süzülecektir. Bakınız daha kolay akıyor. Bu çok eski bir yöntem. Biliyorsunuzdur, bilenleriniz vardır. Eskiden hep bu şekilde yapardık. Annemiz bu şekilde yapardı. Bidonlara doldururdu. 3 gün bekletirdi. Sonra üzerinde oluşan küfleri alırdı. Böyle beyaz köpükler oluşur 3. günde. Onları alırdı. Sularını süzerdi. Bu şekilde süzgeçlerde süzerdik. Yapımı çok basit. Ben bu şekilde bir masanın, eski bir masa kullanıyorum veya siz balkonunuzda yere de serebilirsiniz. Böyle 2 katlı bir müşambanın temiz olması gerekiyor. Önce yıkayınız. Bu şekilde etraflarına böyle uzun uzun çubuklar geçirerek rulo yapabilirsiniz. Ben bir tarafını balkona geçirdim, bir tarafına da uzun çubuklar sararak bir küçük havuz şeklinde yaptım.
Siz etrafına tuğla da geçirebilirsiniz. Bu şekilde fikir olması bakımından söylüyorum. Sıktığım salça sularını bu havuzun içine döküyorum. Bu şekilde hem çok pratik oluyor hem de fazla kabım yok o kadar. Ne kadar ince dökersek, ne kadar geniş olursa salçamız o kadar çabuk olacaktır. Bu yöntem çok güzel bir yöntem. Damınız varsa, terasınız varsa, sabahtan akşama güneş görüyorsa 2 günde de olur salçanız. Ben bu şekilde yaptım. 4 günde oldu. Çünkü çok ince serdim. Başka tepsilere de koydum. Evde olan tepsilerin hepsine yaydım. Çabuk olması bakımından. Bakınız. Akşama kadar bu hal aldı. Suyunu çekti. 3-4 gün içinde de oluşacaktır. Ben şimdi daha çabuk olması için bir çay bardağı iri kaya tuzu serpiştirdim üzerine. Bakınız suyunun çoğunu çekti. Bundan sonra işim daha kolay. Ama gün boyu ara ara gidip gelip karıştırmanız gerekiyor. Güneşte yanmaması için, daha çabuk olması için. Gidip gelip arada karıştırmanız çok iyi olacaktır. Yağlayıp, tuzlayıp bu şekilde 2 gün güneşte bekletince o gün yağıyla daha da bir kızaracaktır. Güneşte daha bir lezzetli olacaktır. Ben tekrar tuzlayacağım. Tekrar yağ bırakacağım içine. 2 yılda geçse bozulmasın diye. Bakınız bir çay bardağı daha tuz ve bir çay bardağından fazla tekrar zeytinyağı gezdiriyorum üzerinde. Güneşte nar gibi böyle kızarsın. Lezzetini daha da bir versin. Hem tuzu da erisin. Bu şekilde yaparsanız kesinlikle ne küflenir, ne bozulur. 2 yılda geçse, 3 yılda geçse tazeliğini kesinlikle korur. Kapağını açmadığınız süre içinde açsanız bile bozulmaz. Asla küflenme olmaz. Bakınız bu haliyle bile olmuş sayılır. Fakat ben çok böyle katı sevdiğim için tamamen kurutuyorum. Bakınız suyunu tamamen çekti. Mis gibi, yani böyle o kadar lezzetli ki tadına baktım. Harika. Tuzunu kattıktan sonra çok lezzetli oluyor. Bakınız kalıp kalıp çıkıyor. Ben bu şekilde yine akşama kadar bekleteceğim. Bakınız olmuş sayılır ama ben böyle çok katı istiyorum. Katı olsun istiyorum. Tamamen kurusun istiyorum. Bakınız kalıp kalıp çıkıyor kaşıklar. Göstermek için yaptım. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basıp ve kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. Evet, ben tuzundan sonra tekrar böyle güneşte iyice tamamen suları çekilsin. Daha da bir lezzetlensin diye yayıyorum bu şekilde. Evet, görüyorsunuz mis gibi salçamız oldu. Mis gibi de kokuyor. 3 kilogramlık kavanozlara dolduruyorum. Toplamda 10 kilogram çıktı salçam. Bir tane de 1 kilogramlık çıktı. Bunlar 3 kilogramlık kavanozlar. Evet, yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Rengini de kıvamını da görüyorsunuz artık. Kanalımdaki diğer salça tariflerine de bakabilirsiniz. Kışlık tariflerime de bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.